Arkadaşlar merhaba. Yüzüm acayip ışık vuruyor görüyorsunuz ve yağmur yağıyor. Yanımda Sharp var. Bakın ışıkları yanıyor. Böyle uçan daire gibi arkamda. Kornası var mı kornası? Çok iyi. Süper. Dünyanın en kabiliyetli arazi aracı arkadaşlar. Bugün bu araçla birlikteyiz ama gördüğünüz gibi gece bayağı da bir yağmur yağıyor. Kötü bir gün geçirdik. Yaşadıklarımızın hepsini size baştan sona göstereceğiz arkadaşlar. Geliyor mu? Şeye bastım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sharp'le sürüşümüze başladık. Hakikaten İnanılmaz bir alet Servet bu ya. Yani şu ana kadar bindiğim araçlar içerisinde beni bu derece böyle şaşırtan bir araç daha olmadı. Neden? Videolarını o kadar çok izledim ki şu anda da içindeyim. Yani bu fırsat güzel oldu. Sonunda kavuşabildik. Vallahi sonunda kavuşabildim. Arkadaşlar yani 100 kez falan herhalde böyle görüşmemiz olmuştu değil mi? En sonunda bugüne kısmetmiş. Kocaeli'nde bir bataklıktayız arkadaşlar şu anda. Şimdi gerçekten güzel bir alet. Yani fonksiyonlu. Bizim şu an bulunduğumuz yer bir bataklık ama böyle düz yolda gidiyor gibi gidiyor. Şu anda birçok yerde saplanacak böyle 4x4'ler, 6x6'lar burada kalacakken bu böyle süzüle süzüle gidiyor. Değil mi? Evet. Bunun tabii yapısı itibariyle hem lastikleri hem gövdesi bataklığa bayağı uygun. Şu an zemine göre bütün lastikler ayrı ayrı lastik basıncını ayarlıyor. Ve bu sayede hiçbir şekilde bizi yarı yolda bırakmıyor. Sürekli ayar içinde yani değil mi? Sürekli ayar içinde, evet. Çok iyi. Şu an denize gidiyoruz. Evet, bir sürü kuşlar var. Biraz bakıyorum hepsi kaçtılar neyse ki şimdi. Görünce bu ne ya böyle. Çok da ses çıkarmıyor biliyor musun? İçinde de aşırı bir gürültü yok. Şeyde de yok. Dıştan da öyle bir aşırı bir olayı yok. Evet. Şu an plaja geldik. Çok temiz bir plaj maalesef. Şu an denize giriyoruz. Yani bu alet Sharp her yerde gidebiliyor. Sadece gördüğüm kadarıyla uçamıyor. Evet, sadece uçamıyor. Uçamayan bir arazi aracı. Böyle bir şey yapalım. Şu an bayağı balçık gibi bir yerde gidiyoruz. Şu an tam bir balçıktayız. Çok da rahat bir şekilde. Ama hala aynı şekilde devam edebiliyoruz. Tıkır tıkır gidiyor. Şöyle denize doğru gidebiliyor muyuz? Tabii ki. Bir denize girelim bakalım. 4x4 ile denize giriyoruz arkadaşlar. Ya çok kötü zemin yalnız. Zemin hakikaten, evet çok kötü. Evet, rezalet. O kadar kötü bir yer ki. Abi böyle bir şey yok ya.
Evet, kaptanı Serdar Kaptan geldi. Bizi kurtardı, oradan çıktık arkadaşlar. Bir şekilde canımız okundu. Serdar Kaptan ta uzak yerlerden geldi. İşte tam artık böyle ezberlemiş, avucunun içi gibi. Benim de her yerim o iğrenç balçıktan oldu. Çok kötü bir yere saplandık. Evet. Ne diyorsun ya buna? Şerpi sapladık ama hallettin sen. Evet, yani birazcık bizim genel müdürümüzün acemiliğinden ama yine bir şekilde çıkardık. Ama bu aracın bir başka versiyonunu, daha detaylı bir versiyonunu çekeceğiz. Orada hazırlıyoruz esas anlatımı ama ben yine de şöyle bir senin de tecrübelerini anlatmak istiyorum. Çünkü bu Sharp'lar gerçekten inanılmaz ilginç araçlar. Evet. Videolarından hep izledik bunları. Böyle girip çıkamadıkları yerler yok. Buzun içine giriyor, çatır çutur kırıyor, sazlığa giriyor. Bak sazlığa bir dal istersen. Vay be. Çok güzel ya. Yani bu altta böyle ne olursa olsun Ya böyle... bütün engellerden aşarız, öyle söyleyeyim size. Aynen, bütün engellerden aşarız. Şu an bir de böyle balçık, bataklık yerlerden gidiyoruz arkadaşlar. Dönüşlerimizi levyeyle yapıyoruz. Tank gibi yani. Evet, aynen. Tank Buradan gibi. görünüyor levyeler arkadaşlar. Evet. Yani olduğu yerde sıfır çizebiliyor. Evet. Değil mi? Bu işte tanklardaki gibi aynı. Bir direksiyon mekanizması yok. Lastikleri komple indirebiliyoruz. Vanası oradan. Komple indirebiliyoruz. indirebiliyorsun. Evet, yere yapıştırabiliyoruz. Tekrardan kendisi otomatikman şişirebiliyor. Şişirmeyi de egzoz gazıyla yapıyor. Aa, ciddi misin? Evet. Vay süper. Egzoz gazıyla yapıyor onu da. Bir de ekstra deposu var. Dört tekerde, Dört evet. tekerde, Aynen göbeklerde arkadaşlar depoları var. Ve gidiyorsun benzinlikte 4 tekerin içerisinde bulunan hazneleri dolduruyorsun. Her bir teker aşağı yukarı 48 litre alıyor. Yakıt kapasitesi var. Daha sonra biz diyelim ki çıktık ormana gittik değil mi? Ormanda bizim yakıtımız bitmek üzere. Hiç zorlanmadan Ha, çıkartmıyorsun göbekten tabii falan. çıkartmamıza gerek yok. Özel aparatlarla hemen yakıt tankına takviyesini yapabiliyoruz. Tabii o yakıt da bize bayağı bir gider yani. Bayağı yani 4 tane ama şöyle de bir güzelliği var. Mesela şimdi bu yüksek olduğu zaman dengesi bozulacak bir araç. Sonuç olarak yükseklik ağırlık merkezini yukarı çıkartıyor. Bunları böyle jant göbeklerine koyarak aslında Ağırlığı ağırlık dengelemişler. merkezini de Evet. aşağı çekmişler arkadaşlar. Böyle de zekice Rusların böyle adeta arazinin Kalaşnikov'u bu, biliyor musun? Arazinin Kalaşnikov'u, girip çıkamadığı yer yok çünkü. Kalaşnikov'da bilirsiniz suyun içine düşer, çamurun içine adam şakır şakır tarar. Çok hassas değildir ama görevini kütür kütür yapar. İşte bu araç da aynen böyle arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Böyle fiyatı da hatta tam hatırlamıyorum ama 250 bin dolar civarındaymış. Bütün dünyaya inanılmaz satılıyor. Evet satılıyor. 5 ileri bir manuel şanzıman var ama sen oradan değiştiriyorsun. Tabii ki. Bir takviye vesaire gibi bir şey var mı? Yok. Yani o şekilde takviyesi yok. Zaten 4x4. Peki lastikleri mesela tamam iki tarafı durduruyorsun, iki tarafı açabiliyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Yani o işi yaptığın zaman mesela bir yerden kurtaracaksın. Ya bunu bir tank gibi düşünün. Aynen. Yani levyeyi sola çektiğinizde kitler olduğu yerde dönüş yapar. Sol tekerlekler Sol iki birlikte tek. çalışıyor, sağ tekerlekler birlikte çalışıyor. Aynen evet. Aynı dönüş sayısına sahip değil Evet. mi? Sola mı dönmek istiyoruz? Evet, sola dönmek istiyorsun mesela. Evet. Sol levyeyi çekiyoruz. Çekiyorsun. Sol iki tekeri kilitliyor. Sağlar çalışıyor. Evet. Bizi olduğumuz yerde Evet, çeviriyor. şu an sağlar dönüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de tersini yap Hemen istersen. tersini de yaptığımız Evet, zaman. bu sefer de bu şekilde oluyor. Evet. Evet, muazzam. Orada gazın var, bir de debriyajın var. Doğru Evet. mu? Frenimiz Normal ise levyenin ikisini çektiğimiz zaman şöyle. Bu da böyle de fren. Süper. Evet. Sonra da bıraktığın zaman Bıraktığın gaza zaman. basıyorsun, gidiyorsun zaten şuradan. normal şanzıman gibi. Ha, araba kullanır gibi Evet, sadece levye falan. evet, O evet. freni de çektiğin, Evet. bıraktığın zaman yapıyor. Evet. Evet. Yani senin de dediğin gibi bir tank mantığıyla ama paletsiz bir aleti kullanıyoruz. Oo. Şimdi vay be. Bu da ayrı bir duyguymuş yani. Sazlar böyle şöyle 50 santim önündeyken gitmek. Bir de şöyle bir şey var. Bu aletin başarısının en büyük nedeni düşük basınca sahip lastikleri ve dev gibi geniş. Şimdi lastikleri arazi şartına göre ayarlayabiliyorsun. Evet, şurada yazıyor hatta orada Evet. şeyler var. Ayrı bir havası, lastik basıncı var. 150'ye kadar çıkıyor. Bataklıkta bunu 75 psi'ye kadar, karda, buzda bunların ayrı ayrı havaları var. Bu havaları ayarladığımız zaman da Allah'ın izniyle de batma falan da olmayacak. Evet. O yüzden sen de hakkını veriyorsun yani. Sıfır çiziyorsun.
Çok güzel. Çok eğlenceli. Bir de müthiş konforlu ya. Yani şöyle yerden gidiyoruz. Normalde bir Büyüklüğüne göre fazla bir sarsıntı yok. Yok. Süspansiyon sistemi aslında lastikleri. O Lastiklerden yumuşak olduğu kaynaklanıyor, için. evet. Ondan kaynaklı. Arkadaşlar öyle bir gidiyor ki yani siz rezil bir yerde gitmenize rağmen böyle normal gayet güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Yani onu hissetmiyorsunuz. Çok konforlu. Abartı bir ses seviyesi de yok. Bağırarak konuşuyorum gerçi. Yani böyle daha fazla bir şey bekliyor insan. Motorundan da bahsedeyim. 1.5 litrelik bir dizel motor var. Atmosferik. 55 PS güce sahip arkadaşlar. Ve de böyle yaklaşık 170 Nm'de tork üretiyor. Yani bu aracın olayı ve de 1500 kilo civarında olmasına rağmen bu aracın olayı ne biliyor musunuz? İşte bu tekerlekleri, dev gibi tekerlekler ve de basınca ayarlanabiliyor. Aynı şunun gibi düşünün, bir kaldırım ve dev jiple çıktığınızı düşünün. Bir taraftan da küçük bir araçla çıktığınızı düşünün. Aynı mantık. Bütün üstümdeki şey de üstümde ha. Kamera. Çok iyi. Vallahi. O yüzden böyle ilginç bir araç. Tamamen böyle fizik kanunlarını adeta alt üst etmeye gelmiş bir uçamayan Aynen. bir araç. Şimdi bunun videolarını izlediğimizden bahsettik çok bir 3-4 yıldır arkadaşlar. Bu bir Ukrayna ve Rus ortak yapımı bir araç diye biliyorum. Doğru mu? Doğrudur. Hem Ukrayna hem Rusya böyle bir ilginç bir ortaklık var. Ve de böyle buzun içine giriyor, kırıyor, gidiyor. İşte bataklığa giriyor, çıkıyor. Çok felaket bir şey. Bu suyun içinde mesela denize de girip gidebilirdik. Ama bir sonraki bölümlerde yapalım bunu. Aynen yapacağız Ha, onu. yapalım. Yapacağız. O pro versiyonu varmış. Arkası kapalı. Evet, evet. Personel taşıyıcılı. İşte o şekilde suya girdiği zaman arkadaşlar 6 km/saat hızla gidebiliyor. Ve de asfaltta 45 km/saat hızla gidebiliyor. Böyle bir araç bu. Hızlı dev tekerleklerine, düşük gücüne rağmen bence düşünen adam bu işin gerçekten hakkını vermiş. Çok güzel bir alet ortaya çıkarmış. Yeni versiyonları da yolda. Oo. Bayağı da dik ya. Şu Evet. girdiğin yerler. Ya mesela bak buraya bir 4x4 araç gelse şurada bir yerde saplanır büyük ihtimal. Tabii ki. Tamam mı? Kalır, çok özel bir araç değilse. Evet. Ama bu böyle sallana sallana sanki dalgalı denizde giden bir tekne misali böyle süzüle gidiyor ya. Şimdi ne kadar da donanımlı bir araç gelirse gelsin buraya, Evet. karada gidebilir veya bataklığa geldiği zaman da bir limiti vardır. Aynen. Veya suya geldiği zaman da bir limiti vardır ama bunda öyle bir şey yok. Suya mı denk geldi? Hemen tabii batmadığı için de bir tarafını hemen kaldırıp normal yoluna devam edebiliyor. Doğru. Aynen. Bu pick-up versiyonu bu arada. Arkasına bir zirai ilaçlama makinesi var arkadaşlar. Bunun böyle işte arkası kapalı olanı da var. Türkiye'de de kullanılan, sizde de var Evet, ondan. bizde. Bu şekilde ve de yeni versiyonlarını da yapıyorlar. İşte bunun Şimdi biz remorklarını bundan- yapmışlar. Onlar yeni modelleri. Kısmetse işte tekrar biz onlardan getirmek istiyoruz Türkiye'ye. Şimdi biz bir tanesini bundan özel arama kurtarma aracı olarak yaptık. Zorlu şartlarda mesela şu AFAD'da AFAD'ın evet, falan değerlendirebileceği kullandı bir da şekilde. zaten değil mi? Kullandı, Kullandılar evet. bildiğim kadarıyla. Bunu ambulans olarak yaptık. Özel arama kurtarma aracı olarak da. AFAD kullandı. Çok da memnundu. Bunu bir de kışın denemek lazım. Öyle karın içinde falan da videoları var. Onlara da bayıldım ben. Evet. Langur lungur giriyor. Yani her şey zaten bu bir ATV, Sherp ATV diye geçiyor. Gerçek bir ATV yani All Terrain Vehicle. Hangi zemin olursa olsun giden bir taşıt anlamına geliyor aslında bu ifade. O yüzden böyle beni şok etti. Islandık da böyle cam açık gidiyoruz. Güzel de oldu. Havalar tavanı açılıyor bu arada. Ben şu genelinden de bahsedeyim. Bu acil çıkış arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunu arkaya atıp çıkabiliyorsunuz. Sunroof olarak da Ha, kullanabiliriz. sunroof olarak da bir şey acil havalanma çıkış, içine evet. kullanabilirsiniz. İçinde şurada kumanda düğmelerim var. Her çeşit işte basıncı ayarladığın düğme en solda değil mi? Evet, Şu oluyor. şu baştaki, daha Aha. sonra silecek, zincir yağlamalarını otomatik yapıyor. Ha, zincir aktarma bu arada. Motor ortada. Şimdi suya giriyoruz, çamura girdiğimiz zaman zincir tabii haliyle bir yağlanma ihtiyacı oluyor. Bunları hani inip de biz eski usul gibi yağlama yapmıyoruz. Buradan hemen düğmeye basarak Ha. otomatik kendisini yağlama yapıyor. Sen haznesini dolduruyorsun, o aktarıyor Aynen, oraya evet, direkt. evet.
Güzelmiş. Uğraşmıyoruz yani. O Süper. tek tuşla onu halledebiliyoruz. Aynen. Şurada lastik basınç ayarı var. O buradan sen şeyi basıncı havayı verdiğin zaman buradan görebiliyorsun basıncı. Evet, buradan İşte ayarlayabiliyoruz. yakıt göstergesi, Kilometre saati, evet yağ sıcaklığı, hararet göstergesi, hararet, yakıtımız. yakıt ve yağ sıcaklığı. Evet. Yağ Bu- sıcaklığı. Bunlar var. Onun dışında işte böyle çeşitli gözler koymuşlar arkadaşlar. Şuralara falan böyle. En Onlar çok da- hoşuma giden de şurada fazla bir saklama gözü bırakmışlar. Şurası da çok güzel. Bak ben bütün Evet. eşyalarımı koydum buraya. O da güzel Tabii bir detay. tabii. Bak Senin şurada orada hemen da- arkada, yanlarda, hemen gerimizde Evet evet. bayağı bir saklama yeri Şu arka bırakmışlar. cam şöyle açılıyor. Havalandırma için herhalde veya Evet. çıkış için çıkamadım gerçi ama oradan denedim. Şuradan çıkmak daha mantıklı. Yani bir de komando desenli böyle bir içini yapmışlar. Sen altta bir hava alma şeyin vardı galiba değil mi? Ventili Evet. orada galiba. Suyun içinde gidiyoruz şu anda. Çok iyi. Tamamen su. Alt taraf bataklık. Evet, alt taraf bataklık zaten sallanışımızdan şey olarak belli. Çok iyi. Lastik ebadından da bahsedeyim. O kadar lastik dedik. 1600'e 625 ebat Evet. lastikleri var. Böyle eğilip bükülüyor hatta giderken böyle görüyorsun. Böyle Zemine göre yamuluyor. tabii kendini Tutması ayarlıyor. açısından Evet. o önemli bir şey. Arkadaşlar işte böyle bir araç. Hakikaten çok zevkli. Sana da çok teşekkür ederim Serdar Kaptan. Ben teşekkür Muazzam ederim. güzel bir video oldu. Zorlu geçse de. Benim için de çok zevkliydi. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Süper. Böyle bir havaya kaldığımız için arkadaşlar kusura bakmayın. Elimizde olmayan nedenlerle bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şart videolarımız da devam edecek. Kendinize iyi bakın.